Değerli İzmirli kardeşlerim, My distinguished brothers and sisters from Izmir and distinguished guests, ladies and gentlemen, as I begin, I would like to greet all of you with my most heartfelt sentiments. In fact, the construction of this project started in the past few months, and we hope to deliver them in the shortest time possible. And I hope that these earthquake apartments will be auspicious for our city and their new owners. As I begin my remarks, I would like to wish for God's blessings on the souls of our brothers and sisters who lost their lives at the earthquake which took place on 30th of October. As we always say, we may not be able to stop the natural disasters, but we can mitigate their destructive effects, or we can cure the wounds that they cause. Today we gather at the groundbreaking ceremony for 5,000 earthquake apartments, and we carry out this project in a very quick way with this mentality. We initiated our efforts right after the earthquake, and we have designated 7 different construction zones. Some of them were at the earthquake site and some in standalone areas. And today there will be 1,400 apartments and 200 shops and 390 apartments in the reserve plot. The earthquake transition which took place on site is going to be carried out on an area of 75,000 square meters. Only the investment value of the apartments is 800 million Turkish liras. Right after the earthquake which was experienced in Izmir, we have started aid for risky building and for the evacuation and clearance of other risky buildings. We have allocated 15 million Turkish liras. By the August of the following year, the apartments will be delivered to their new owners. 5,000 apartments in total are going to be delivered and submitted to their owners in various stages. The apartments are also going to be used as the stock transition which the city of Izmir needs. This area covers an area of 3 million square meters, and also for the villages of Karaburun, which was hit by the earthquake, we are going to be building village homes. Today we are holding the ceremony for the Rıza Bey building, and in this plot we are going to carry out a unique project. As you know, 38 of our citizens were, the bodies of 38 of our citizens were saved from the rubble, and after the sorrow that we felt for them, we felt joy for baby Ayla, which was saved from under the rubble miraculously at the end of 98 hours. So, in order to commemorate our citizens who we lost to the earthquake, and in order to raise awareness for the earthquake, we're going to arrange this plot accordingly. And those residents of the Rıza Bey building who would like to again own apartments in this particular spot, we're going to build apartments for them and submit it to them. We are not only cure the wounds of the earthquake, but we also accelerate our efforts for the urban transition in the city of Izmir. In the past few years, 20,000 buildings have been designated as risky buildings, and we have taken down 18,000 of them already. And by taking consent from the residents to the extent possible, we are going
to transition the buildings in their own spots and as quickly as possible. Within the efforts of our urban transition, 254 million has been allocated for dangerous buildings, and in total a resource of 406 million Turkish liras has been utilized. And again, for preparation for natural disasters, 27,000 apartments and social facilities have been built through TOKİ, the state housing administration. We initiated the construction of 50,000 and 100,000 campaigns, apartment campaigns for low-income families, and 100 shops and 60,000 apartments are being built in Ankara. Also, 81 million square meter for 81 provinces is another project for natural parks, and we are building 2 national gardens, parks for the people of Izmir in Çiğli and Bergama. Through TOKİ, we are going to build these nations gardens, and they are also going to serve in the case of a new natural disaster and gathering area. In the past 18 years, we have spent 80 quadrillions in the old figures, or 80 billion liras in the new figures. We have made Izmir one of the highest invested of our cities. 10,000 new classrooms have been built in Izmir, and 4 new universities have been brought to Izmir, and 3 of them are state universities. 69 sports facilities have been built in different parts of Istanbul, and we are going to inaugurate the Göztepe Stadium with live connection soon, the Göztepe Gürsel Stadium, which holds 20,000 spectators. For our citizens in need, we have allocated 7 quadrillion or 7 billion Turkish liras in new figures in aid. In health, we have built 120 new health institutions, and 36 of them are beds. The Bayraklı City Hospital, with a bed capacity of 2,000, in addition to 7 other hospitals, are currently under construction. In transport, 500 kilometers of new divided roads have been built for Izmir, and the total length has been raised to 900 kilometers. The Istanbul-İzmir Highway, the Menemen-Ali Ağa-Çandarlı Highway, and the Sabuncubeli Tunnel on the Manisa direction, the Konak Tunnel, the Izmir Highway are some of these projects, highway projects. When it comes to rail lines, the Ali Ağa Selçuk direction İzban rail line has been constructed. The Izmir-Ankara highway rail system is currently underway. The Halkapınar and the Otogar line is going to be auctioned soon, and I believe this will be an important work. The Gulf crossing has been fully planned. The construction plan is now underway, and soon it will initiate. The airport has been renewed entirely, and you already know that we have entirely renewed and revived the airport, and it's currently serving passengers. 29 dams and 8 irrigation lakes have been built, and 12 additional dams are being built for the farmers of Izmir. In the past 18 years, we have given 5.5 billion lira to farmers of Izmir in agricultural aid. For agriculture, 3 new organized industrial zones, 3 new technoparks, 93 R&D centers, and 29 design centers have been established in the province of Izmir. For the 26 districts of Izmir, we have brought in natural gas connection. And hopefully, by recovering from the earthquake, we are going to accelerate urban transition, and we will allow the city to be more hopeful for its future.
ve potansiyeline uygun In the upcoming period, we are going to bring new projects to Izmir, which is in line with its history and its size. Our country is facing the reality of natural disasters. In the year 2012, we have started a movement of urban transition. As a result of the studies that we carried out for 81 provinces and 900 districts, we have detected the risky buildings and taken them under the scope of urban transition. 1.5 million apartments have been transitioned already to be more robust. 81 billion liras and 270,000 apartments are now being transitioned with 81 billion lira investment. 1.5 million apartments which need urgent transition are going to be finished in 5 years' time. On the screen, you already see the design of the new buildings, and hopefully with buildings that look this nice, Bayraklı is going to look much better. The Manavkuyu, Barış, Cumhuriyet sites will be much better. And all over Turkey, so far, the State Housing Administration has built 1 million social apartments which are resilient to the earthquake. So 5 million of our citizens now have warm houses, and tens of millions have new shops. And as you can see on the screen now, the Yılmaz Erbek building is going to look like this. And imagine how it looked in the past, and look at how it will look once it's complete. And hopefully the key of the 1 millionth apartment is going to be given to its owner by myself personally. As we carry out all these projects, we maintain urban transition efforts all over our country. We accelerate the efforts, and we also carry out regulation which gives some financial help to our citizens. Also, for our citizens which declare their buildings as hazardous buildings, in their construction efforts, we are going to decrease the VAT level from 18% to 1% in the construction projects that they undertake. And for our citizens which renew their buildings in terms of urban transition, we have extended the amount of loans that they can borrow. For instance, right owners who want to transition their building, the amount of loans that they can borrow from banks have been increased to 200,000, and building reinforcement has been also increased to 180,000. Also, for procurement of apartments, the total loan amount has been increased from 600 to 1 million Turkish liras. All of our state institutions and means are available for our citizens and for us to hand in hand finalize this project. As we carry out these projects, we know that natural disasters don't wait for us, and we always face a new danger, a new threat of a new natural disaster. So I call on my citizens to reinforce their buildings as soon as possible, or to rebuild them if a rebuilding is necessary if their buildings are dangerous. I don't want to offend anyone, but personally I'm not in favor of reinforcing buildings, but rather building them anew, and I call on my citizens to rebuild their buildings from scratch rather than just reinforcing them. And this way, much stronger means can be available, much better results can be achieved, and my experience
experienced so far show me this as well. afette karşılaşabileceğimiz Nothing yıkımlardan is ve more acılardan important daha than the değerli, daha suffering that we üstün may olamaz. face in the case of a İnşallah possible natural çok geç disaster. olmadan And her bir hopefully, without vatandaşımın it being too late, kurumlarımızla all of işbirliği our içinde citizens, in bu dönüşümü cooperation with hızla our state tamamlayacağına agencies, inanıyorum. will finalize this Kaldı ki transition as soon as bunları eğer possible. And if vatandaşlarımız our citizens TOKİ ile işbirliği halinde bu adımları atarsa take these bu defa da steps biz in coordination olarak with TOKİ, the bu state işe girer building ve administration, in that kentsel case we can dönüşüm help noktasında through atacağımız TOKİ, and we adımlarla can biz take buraya steps in da urban 50.000, transition, and we 100.000 can build adet 50,000 to hedefimizle 100,000 apartments, and we are bunu bu ready with şekilde this hele hele target. And İzmir'de especially in a city şu like Izmir, tabii Sayın Başkan da burada as the yani şu Karabağ'ı mayor is also here, biz the ne zaman Karabağ, for instance, acaba farklı bir hale we should getireceğiz? Karabağ give a new face acaba to nasıl Karabağ. modern We bir should şehir make haline it a very getireceğiz? modern Doğrusu bunun urban özlemi area. We have hasreti been longing içerisindeyim. for, Çok I güzel have been longing for İzmir'imize it for a long tabii time, ki and of o course bölge for a bu beautiful haliyle city of hiç Izmir, yakışmıyor. that region does not Bu suit duygularla the bir kez beautiful daha city of temelini Izmir attığımız as it currently deprem is. konutlarının And on this şehrimize occasion, once ve again, hak I hope that sahiplerine the earthquake hayırlı apartments will olmasını be auspicious diliyorum. for the city as well İnşallah bu as yıl for their bitmeden new owners. tüm deprem Hopefully, konutlarını before the year is İzmirli over, all kardeşlerimize earthquake apartments will teslim be etme completed kararlılığımızı and bir submitted kez daha ifade ederek to their new owners. hepinize And once again, sevgilerimi, I saygılarımı greet sunuyorum. all of you, İnşallah and hopefully konutların tesliminde de we will be bir together arada once again olmak üzere at the şimdi submission canlı ceremony bağlantılarımıza of the geçiyoruz. apartments. And now we go to our Sayın live links. Cumhurbaşkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, öncelikle telekonferans sistemiyle canlı olarak bağlanacağımız yapımı tamamlanan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na bağlanıyoruz efendim. Karşımızda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Mehmet Bey, Mehmet Bey bizleri duyuyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı halinizi... Evet efendim. Zat-ı halinizi ve tüm misafirleri saygıyla selamlıyoruz. Şimdi Göztepe Stadyumu şöyle yanı başındayız. Mehmet Bey Bu konuşmaya stadyum geçmeden geçtiğimiz önce şöyle bir zoomlayarak stadı evet bulunduğumuz yerden görelim. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz. Ülkemiz adına rekabet gücünü yükseltmek, ulusal ve uluslararası yeni başarılara imza atmak için yepyeni tesisler inşa. Evet, şimdi Gürsel Aksel Stadyumunu görüyoruz. Ve yatırımın bedeli değerli arkadaşlar 400 milyon TL. We see the stadium and the investment Tabii bir in zamanları total was 400 rahmetli million Turkish liras. Fevzi And of course, the late Fevzi Zemzem was a player from Göztepe, and yesterday there was a surprise prepared for us as well. Yani bu da böyle çok farklı bir zamana rastladı. So it was quite a coincidence. Akşam götürürüz. Stadyumun halini görüyorsunuz. You see the Etrafta new alışveriş stadium, merkezleri, her şeyle, şu güzelliğe bakın. including a shopping mall as well. And look at how beautiful it is. Gerçekten İzmir'in Indeed, şanına it is a Artık beautiful new structure belki de that uluslararası suits müsabakaları da the reputation of Izmir, and in which maybe we can even hold 20.000 international ve tournaments 400 milyon
It can host 20,000 spectators and with a total investment of 400 million Turkish liras. It was built thanks to the Evet Mehmet Bey, insistence söz of sizde. Binali Buyurun. Yıldırım. Evet Mehmet Bey, söz sizde. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı halinizi ve diğer misafirlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Bu stadyum geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi statlarından biri olarak aday gösterildi. Hakikaten Türkiye'nin ve dünyanın en güzel, en harika statlarından birinin yanı başındayız. Ben bu vesileyle ülkemizin spor altyapısının geldiği noktanın da en güzel sembollerinden biri olduğuna inanıyorum. Ve zat-ı haliniz ve ta başından beri bu zorlu süreçte destekleriniz ve ilginiz için şükranlarımızı arz ediyorum. Tabii ki bu stadın bugünlere gelmesinde emeği olan Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e ve tüm emeği olanlara da ayrıca şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, burada milletvekillerimizle, kulüp başkanlarımızla, federasyon başkanımızla ve İzmir'in gururu sporcularımızla beraberiz. Sporcu arkadaşlarımızın bir kısmı olimpiyatlarda kota alan arkadaşlarımız. Herkes sizlere bu anlamda spor için, yarınlarımız için, güçlü desteğiniz için şükranlarını arz ediyorlar. Ve inşallah efendim yüksek performans merkezimiz malumunuz İzmir'de inşa ettiğimiz o da hazır. İnşallah bir sonraki teşrifinizde onu da sizin teşrifinizle açmayı arzu ediyor. Buradan saygılarımızı, hürmetlerimizi ifade ediyoruz efendim. Hayırlı olsun diyoruz. Evet. Alpay Bey, yani orada da top oynanır ha. Evet. Alpay Bey, yani orada da top oynanır ha. Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten muhteşem bir stat. Zat-ı halinizin riyasetinde ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda, tesisleşmede de çağ atlamıştır. Ama ben her zaman söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum burada. Size böyle kuru kuru teşekkür değil de ya kulüpler bazında ya da milli takımlar bazında size bir dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu kupasını getirirsek teşekkür etmiş oluruz. Onun için mücadelemizi vereceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Doğru diyorsun. Yani bu kadar emekten sonra After so much effort, of course, praise is required. So the head of, the chairman of the Turkish Football Federation is there as well. And it's not about just making a building. We have to work harder all together and hopefully. And is Mehmet Bey still leading Göztepe Sport? Yok, kendisini orada görüyorum da. Burada efendim. Yani Göztepe'nin yine başkanlığı devam ediyor. Başındayım tabii. Kulüpler Birliği'ni bıraktın ama oranın başındasın. Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. 95 yıllık rüyam. İstanbul'la uğraşmak kolay değil. Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ediyoruz size. Hakikaten 95 yıllık rüyamızdı bu. Ve çok övünebileceğimiz bir stadımız var. Ama sizi hakikaten burada bir maça bekliyoruz. Esas inşallah pandemi sonrasında. Yok, bugün aslında orada bir maç edilebilirdi yani. Sayın Başbakan. A game could have been organized in that stadium for today. Bekliyoruz, mutlaka bekliyoruz stada. Sizi burada onurlandırma. Şu beladan bir kurtulalım da inşallah. Once we get rid of this problem of the pandemic, hopefully we can make that organization. Böyle bir jübile mi olur? Birileriyle orada sembolik. It could be a maç mı yapabiliriz? Symbolic game or a jubilee. Ama vekaleten Alpay o işi götürür zaten. But Alpay is going to run that on our state. İnşallah, inşallah. Evet, Nihat Bey. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederiz her şey için. Cuma günü Adana'yı açtık. Bugün Gürsel Aksel'i açıyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Adana'da çok güzel oldu. İnşallah bu pandemi süresi bitince seyircili maçlar oynandığında bu stadyuma da Adana'da çok güzeldi. İnşallah buraya da bir milli maç ile buraya da iltifat edebiliriz. Tabii. İnşallah. Şimdi Adana'nın tabii bir özelliği var. Adana Stadyumu biliyorsunuz, Yeni Adana
stadyumu iki kulübümüze The new Adana Stadium is going to host both clubs, both Adana and Adana Demir sports clubs. So in terms of hosting and serving both clubs, it's going to have a unique function, and hopefully in that regard, we believe Adana is very important, and in terms of its outward design, it's a very beautiful stadium. This stadium is also very beautiful, both inside and outside. A very beautiful building, and hopefully the rest is just getting results, getting victories. İnşallah. Evet Alpay Bey. Efendim ne diyelim? Sayın Cumhurbaşkanım, Göztepe camiamızın 95 yıllık hayalini gerçekleştirdiniz. Bu İzmir'imize kazandırmış olduğunuz binlerce eser arasında yine çok önemli bir eser olarak bütün İzmir'in göbeğinde efendim duruyor. Size şükranlarımızı sunuyoruz. Alpay Vekilimiz çok güzel ifade etti. Bizim Avrupa'da yarım bıraktığımız bir hikaye var. İnşallah onun da dediği gibi Göztepe o yarı finalden sonra finalde de size bir Avrupa Kupası'nı getirecektir efendim. Şimdi sağ tarafında eski federasyon başkanımız var. Bir de ona ver mikrofonu. Bakalım ne diyor. Evet başkan. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımı arz ediyorum öncelikle. Ve de tabii ki size şükranlarımı arz etmek istiyorum. Spora olan sevginizi, spora olan düşkünlüğünüzü çok yakinen bilen biri olarak öncelikle de İzmir'e kazandırmış olduğunuz bu güzel eser için sonsuz teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu statta çok güzel maçlar oynanacak ve İzmir güzel başarılara Göztepe ile burada ulaşacak. Adana'yı açtınız Sayın Cumhurbaşkanım. Orada da ilk golü ve ilk galibiyeti Altay aldı. O da bir İzmir takımına nasip oldu. Evet, o da güzel. Sonsuz teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Bakanım. Evet, Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Kordela sizde, makaslar sizde. Artık you have the ribbon as well as the scissors. I wish you a future full of victories. Dağıttık mı makasları? Makasları geri vermeyin. Bugünün anısına makaslar sizlerde hatıra olarak please keep the scissors kalmalıdır. as a token from this Ya inauguration. Allah! Bismillah. Hayırlı olsun. Göztepe Gürsel Aksel Stadı hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'na canlı olarak bağlanıyoruz temel atma törenine. Karşımızda AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ bulunmakta efendim. Buyurunuz lütfen. Evet Hamza Bey, bizleri duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Mikrofon sizde. Butonlar önünüzde. Şöyle bir zoomlayalım ve inşaatın yapılacağı bölgeyi görelim. Tamam efendim. Mikserlerimiz gördüğüm kadarıyla hazır. Sayın Cumhurbaşkanım. Mikserlerimiz hazır. Yani buradan talimatı verdiğimiz anda betonlar inşallah hemen dökülmeye başlanacak. Hamza Bey, siz de hazır olduğunuza göre butonlara basacaksınız ve mikserlerde çalışmaya başlayacak. Hazır mıyız? Vaat ettiğimiz günde inşallah inşaatları da bitirmek üzere. Ya Allah! Bismillah.
Efendim 9 Eylül 2021 tarihinde inşallah buradaki 140 konut, 24 dükkan, 4 blok tamamlanmış olarak hizmete sunulmuş olacak. Biz de hayırlı uğurlu olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı olsun. Evet, şöyle biz de buradan izliyoruz. Betonların mikserler çalışsın bakalım. Evet, şu anda geldi. Hayırlı olsun. Evet, temel atma törenimiz butona basmak suretiyle şimdi de burada sahnede gerçekleşecektir Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın TOKİ Başkanımızı, Sayın Valimizi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sahneye davet ediyorum. Lütfen sosyal mesafe kurallara uymak adına bir kısım konuklarımızın alt basamakta kalmalarını önemli rica ediyoruz. Evet, hazır mıyız? Sesini biraz yükseltsinler. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı da alalım. Ali Ağa Belediye Başkanı. Butonlar tabii hepinize yetmeyecek ama yani bu anı Bayraklı Belediye Başkanı da buradaymış. Tamam da nereye alacağız? Çataklı gel bakalım. Fatma sen de gel. Yani buton olmayacak ama önümüzde hiç olmazsa burada bu anı yaşamış oluruz. Ya tamam işte, tamam. Şey de oraya gelsin. Şöyle gel. Gel biraz daha. Hazır mıyız? Başka davet etmediğimiz var mı? Evet. İnşallah an be an takip edeceğiz, izleyeceğiz ve Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar da inşallah buradaki teslim törenlerinde sizlerle beraber olacağız. Tamam? Ya Allah! Bismillah. Evet. Mikser çalışsın bakalım. Tamam, beton gelmeye başladı. Evet, hayırlı olsun. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Stadı açılışını kurdele kesmek suretiyle deprem konutları temel atmasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmiş ve tüm İzmirli hemşehrilerimizin ülkemizin hizmetine sunmuştur. Temel atılan konutlarımızın kısa süre içerisinde vatandaşlarımız tarafından yeniden kullanıma açılmasını diliyor ve hayırlı olsun diliyoruz. Bir daha deprem gibi afetlerin ülkemizin ve milletimizin başına gelmemesini diliyoruz. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyor ve